Arkadaşlar merhaba. Bugünkü test konumuz Renault Taliant 1.0 TCE Joy Paket. Aracımız 1000 motor, 90 beygir, 3 silindirli. Turbo destekli atmosferik bir motor. 142 Nm maksimum torku var. Bu torkunu 1750 devirden itibaren veriyor. Bildiğiniz üzere Renault Taliant, Renault Sembol'ün veliahtı konumunda. Bundan önce 3 farklı kasayla satışa sunulan Renault Sembol, Türk insanı tarafından çok sevildi ve yıllarca çok büyük satış başarısına ulaştı. Artık Renault herhalde Sembol isminden sıkılmış olacak ki 4. nesilde artık ismini Taliant olarak değiştirdi. Renault'un B sedan segmentindeki koltuğuna oturan yeni aracımızın ismi Renault Taliant. Aracımızda değişken oranda bir CVT şanzıman var. Şehir içi test tüketimi 8.8 litre. Şehir dışı test tüketimimiz ise 6.8 litre. Tabii biz testlerimize bu rakamları düşürmeye çalışacağız. Aracımız hafif bir araç. Boş ağırlığı 1111 kilo. Şimdi dilerseniz aracımızla testlerimize başlayalım ve bakalım Renault Sembol'ün yerini alan Renault Taliant, Renault Sembol'e göre yakıt tüketiminde ne kadar başarılı. Şehir içi testimiz için şu anda Urla merkezdeyiz. Buradan Fahrettin Altı'ya kadar yaklaşık olarak 25 km yol gitmeye çalışacağız. Yol boyunca kalorifer kısmı açık kalacak çünkü şu an oldukça yağışlı bir hava var. Camdaki buğulanmayı çözmek amacıyla kalorifer kısmını açık bırakacağım. Hız sabitleyici kullanmayacağım. Bakalım bu yolumuzun neticesinde yakıt değerlerimiz ne olacak? Dilerseniz testimize geçelim ve yakıt değerlerimizi hep beraber görelim. Tabii teste başlamadan önce bir yakıt değerlerimizi sıfırlayalım. Evet, şu anda yakıt değerimiz sıfırlandı. Yola çıkabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Güzelbahçe'ye geldik. Yaklaşık olarak 11 kilometrelik yol geride kaldı. Bu 11 kilometrenin sonucunda da 5.1 litrelik yakıt tüketim ortalaması var. Yani başlangıç için hiç fena bir rakam değil. Arkadaşlar, Renault Taliant'ın en çok eleştirildiği konuların başında bildiğiniz gibi multimedya geliyor. Yani alt paketlerde herhangi bir multimedya ekranı yok. Bunun yerine yol bilgisayarı üzerinden kontrol edilebilen, yani yol bilgisayarının ekranı üzerinden kontrol edilebilen bir Bluetooth ara bağlantı yüzü var. Aynı zamanda bir radyosu da var. Ama bütün bu kontrolleri yol bilgisayarının küçük ekranı üzerinden yapmak zorundasınız. Ama Renault şöyle bir kolaylık getirmiş. Yani artık takdiri size bırakıyorum. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Siz bilirsiniz. Bu fiyat bandında telefonunuzun ekranını bir program vasıtasıyla hem Android Market'ten hem de Apple Store'dan alabileceğiniz, ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bir uygulama vasıtasıyla aracınızın, yani kendi telefonunuzu aracın multimedya ekranı gibi kullanmanıza olanak sağlayan bir program var. Programın adı RN-Go, Renault isminde geçiyor. Bu programı indirdiğiniz takdirde aracınızın bazı menülerine ulaşabiliyorsunuz. Sanki aracın kendi multimedya ekranı varmış gibi kendi telefonunuzu multimedya ekranı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 kilometre oldu yola çıkalı ve yol bilgisayarında şu anda 4.9 litre. Hiç fena bir rakam değil.
Evet arkadaşlar, şu anda Fahrettin Altay Meydanı'na ulaştık. Şimdi aracımızı kenara çekelim ve elde ettiğimiz değerleri hep birlikte görelim. 29.1 kilometrelik bir yolculuğumuz oldu Urla'dan Fahrettin Altay'a kadar ve bunun neticesinde 5.1 litrelik bir yakıt tüketim ortalamamız var. Evet arkadaşlar, 5.1 litre. Neredeyse şehir dışına yakın bir rakam. Özellikle Urla ile Narlıdere arasında oldukça açık ve güzel bir yol vardı, yağmurlu olmasına rağmen. Çok aşırı bir kalabalık ya da trafik yoktu. Fakat Narlıdere ile Fahrettin Altay arasında birazcık daha trafik yoğunlaşması yaşadık. Bunun neticesinde de 5.1 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması elde ettik. Yol boyunca kaloriferimiz açıktı. Buğulanmayı engellemek için son derece yağışlı bir hava vardı. Yaklaşık artı 11 derecelik de bir sıcaklığı var. Bunun haricinde hız sabitleyiciyi kullanmadık. Normal sakin bir şekilde geldik. Elimizden geldik yakıt tüketimini düşük tutmaya çalıştık. Ortalama hızımız 80 km civarındaydı. Bunun neticesinde de şehir içi test tüketiminde 5.1 litrelik güzel bir sonuç elde ettik. Şimdi dilerseniz şehir dışı testimize geçelim. Evet, şimdi şehir dışı testimize çıkıyoruz arkadaşlar. Şu anda Adnan Menderes Havalimanı'nın içerisindeyiz. Buradan Ödemiş'e kadar 100 km civarında bir yol yapacağız. Bu 100 kilometrenin sonucunda da elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşacağız. Aracımızda yolculuğumuz boyunca hız sabitleyici kullanacağım. Klimamızı açacağım. Özellikle sıcak kısmında hava biraz soğuk. Bu şekilde 100 kilometreye gideceğiz ve sonunda da çıkan test tüketim verilerini sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz şimdi testimize geçelim ve elde ettiğimiz verileri hep beraber görelim. Şu anda yol bilgisayarımı da sıfırladım. Şöyle sizlere de göstereyim. Ortalamamız anlık tüketim 520 litre gösteriyor. Şu anda yola çıkmaya hazırız. Arkadaşlar, şu anda yaklaşık olarak 30 kilometre üzerinde bir yol kat ettik şehir dışı testimizde ve yol bilgisayarında şu anda 5.3 litrelik bir yakıt tüketimi veriyor. Başlangıç için, yolun 1/3'lik kısmı için fena bir rakam değil. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere Renault Taliant sembolün veliahtı. Daha önce bu araç, yani B sınıfında, B sedan sınıfında Renault'un Sembol isimli aracı vardı ve Sembol çok uzun yıllar hem çok iyi satış başarısı gösterdi hem de 3 tane kasa değiştirdi. 1999 yılında ilk olarak Clio'nun sedan versiyonu olarak satışa sunulmuştu. Ondan sonra 2008 yılına kadar Clio Sembol olarak standlarda yerini aldı. İnsanlar tarafından çok beğenildi. Hem geniş iç hacmi, yeni bagaj kapasitesinin yüksek olması ve satın alma noktasındaki uygun fiyatıyla Renault Sembol Türk tüketicileri tarafından son derece beğenildi ve 2020 yılına kadar Renault Sembol satışta kalmaya devam etti. 99 ile 2008 arasında Renault Clio Sembol olarak geçti ismi. Çünkü Clio'nun sedan versiyonu olarak hayatına başlamıştı. Daha sonra 2008 yılında ikinci kasanın gelmesiyle beraber sadece Sembol olarak ve sedan segmentindeki tek aracı olarak hayatına devam etti. 3 farklı kasa satışa sunulmuştu. Bu kasaların her birinin de birer tane makyajlı halde var aynı zamanda. Renault Taliant'ta bir bakıma Renault Sembol'ün 4. kasası diyebiliriz. İsim değiştirdi ama yine B sedan sınıfındaki tek aracı. Bu arada şöyle bir anekdot paylaşayım sizlerle. Bildiğimiz gibi Dacia Renault grubuna ait bir marka ve Dacia'da Dacia Logan isminde bir aracımız var. Yine B sedan sınıfında bir araç. O da belli bir döneme kadar Türkiye satışta kaldı. Fakat Renault şöyle bir satış pazarlama hamlesi yaptı. İncelediğimiz zaman
Dacia Logan ve Renault Symbol benzer araçlar. İkisi de B sedan araçlar. Aynı altyapıyı paylaşıyorlar. Çok bir farkları yok. Sadece aynı Peugeot 301 ve Citroen C Rize gibi. Bu da Renault'un kendi içerisinde iki farklı B sedan aracıydı. Ülkemizde belli bir dönemden sonra sadece Renault Symbol'ü bıraktı ve Dacia Logan'ı satıştan kaldırdı Renault. Şu anda Avrupa'nın bazı ülkelerine gittiğiniz zaman şunu görebilirsiniz. Renault Tayland'a birebir benzeyen Dacia Logan var. Çünkü şöyle bir pazarlama stratejisi sunuyor. Hangi ülkede marka algısı hangisine göre daha yüksekse o aracı o ülkede satışta bırakıyor. Mesela Türkiye'de Renault Tayland olarak sattığı bir aracı gidip başka bir ülkede, atıyorum Almanya'da, Dacia Logan olarak satıyor arkadaşlar. Mutlaka resmini de sizlerle paylaşayım. Baktığınız zaman birebir aynı araç. Hiçbir farkı yok. Sadece isim farkları var. Ülkeye göre Renault'un böyle bir pazarlama stratejisi var. Şimdi bu bir önceki aracımız yani Renault Symbol'de şöyle size kısaca anlatayım. Şu anda kullandığımız aracın muadilleri ne seviyedeydi? 99 ile 2002 arasında Clio Symbol'ün birinci kasası vardı. 2002 ile 2008 arasında ise Renault Clio birinci kasanın makyajlı versiyonu satışa sunuldu. Bu araçlarda 1.4 benzinli motor kullanılmış. 75 beygir gücünde ve 114 Nm tork değerine sahip 4 silindirli 8 wattlı motor. 2008 yılından itibaren de Symbol tamamen Clio'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ederek 2012 yılına kadar 1.2 benzinli 4 silindirli motora geçmiş. 75 beygir güç ve 105 Nm'lik 16 wattlı motorla. Üçüncü kasada ise yine aynı motor kullanılmaya devam etmiş. 2017'de 3. kasanın makyajlı versiyonu geldiği zaman da 09 TCE isimli, yani şu anda kullandığımız motorun bir önceki halini bu araçta sunulmuş. 90 beygir güç, 3 silindir, 140 Nm'de tork değerine sahip 12 wattlı motor. Şu anda da benzer bir motorumuz var. Yalnız 0.9 değil de 1000 motor şu anda. Yine 90 beygir. 142 Nm'de tork değerine sahip. 2 Nm daha fazla tork değeri sağlamış. Evet arkadaşlar, yaklaşık 60 kilometrelik bir yol kat ettik şu ana kadar. Bakalım, yol bilgisayarımızda şu anda 4.9 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması var. Ortalama hızım 85 kilometre. Yani bence yolun üçte ikilik kısmı için hiç fena bir rakam değil arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 85 kilometre oldu. Ödemiş'e de geldik sayılır. Şu anda yol bilgisayarında 4.9 litre gösteriyor. Ortalama hızımız 85 kilometre. Sanırım daha fazla düşer mi çok emin değilim. Belki 0.1 kadar. Biraz etrafta dolaşacağız gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, Ödemiş'e ulaştık ama yaklaşık bir 10 kilometrelik daha mesafemiz var. Bu sebeple çevresinde biraz dolaşacağız.
Evet arkadaşlar, 100 kilometreye varmamıza 100 metre kaldı. Ve şu anda 100 kilometreyi tamamladık. Hemen kenara çekiyorum ve değerlerimizi okuyalım. Şu an tam 100 kilometre bitti. Hemen bakıyoruz. 100 kilometremizin sonucunda ortalama yakıt tüketimimiz 4.9 litre. Evet arkadaşlar, 4.9 litre ile Ödemiş İzmir arasını tamamladık. Bence hiçbir fena bir rakam değil. 4.9 litre 100 kilometre için, ki ilerleyen 100 kilometrelerde bunun düşeceğini düşünürseniz bence Tayland için oldukça iyi bir rakam. Yol boyunca 85 kilometreyi aşmadık. Neden 85 kilometre diyecek olursanız da yüksek torkunu verdiği en alt devir olan 1750 devri hedefleyip orada 85 kilometreyi yakaladım. Yani gördüğüm kadarıyla 85 kilometre 1750 devirde verdiği maksimum hızdı. Bunu kullandım ve bunun neticesinde de 4.9 litrelik uygun bir yakıt tüketimi elde ettik. Hem çok yavaş gitmemiş olduk hem de yakıt tüketimini sağlamış olduk. Yol boyunca klimamız sıcak olarak açıktı. Aslında klima denmez. Kaloriferi açmış olduk. Soğuktan bir nebze olsun kendimizi korumak için. Bunun haricinde yine yol boyunca hız sabitleyiciyi kullandım. Yolda bazı noktalarda hafif trafik vardı. Ödemiş'in içinde ve keza Torbalı civarında biraz çok hafif, o da çok fazla değil. Hafif bir trafiğe yakalandık. Bunun neticesinde 4.9 litrelik bir yakıt tüketim değeri elde ettik. Yine yoldayken fark ettiğim birkaç şeyden bahsedeyim. Araçta tabii çok üst segment bir araç olmadığı için belli başlı kusurları olacak. O da gayet normal. Yol ve rüzgar sesi hissedilir derecede, yani 85 km gitmemize rağmen oldukça insanı rahatsız edici seviyede oluyordu. Bunun haricinde olumlu olarak da şunu söyleyebilirim. Aracın hızlanması gerçekten güzel. Yani 142 Nm çok yüksek bir rakam değil belki ama araç hızlanma isteklerinizi oldukça yerinde karşılıyor. Toparlayacak olursak şehir dışı test tüketimimiz 4.9 litre. Evet arkadaşlar, yokuş testimiz için yine Fuar İzmir'deyiz. Buradan Limontepe yokuşumuzu tırmanacağız. Yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafe ve bu yolculuğun sonunda da tüketim değerlerimizi sizlerle paylaşacağız. Öncelikle yol bilgisayarımızı sıfırlayalım. Evet, şu anda yol bilgisayarımız sıfırlandı. Yola çıkmaya hazırız. Evet arkadaşlar, yokuşumuzun sonuna geldik. Hemen bir kenara çekelim ve değerlerimizi görelim. Evet, 4 kilometrelik yokuşumuzun sonucunda yakıt ortalamamız 9 litre. 85 kilometrede ortalama hızımız. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Renault Tayland aracımızın test tüketim verilerine videomuzda ulaşabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı, videolardan bildirim almak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.